Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlarım. Sonbahar temalarıyla örmeye devam ediyoruz. Bu görmüş olduğunuz 3 tane yaprak, 2 palamuttan oluşturduğumuz anahtarlık, çanta çarmı süsü diyebiliriz. Belki araba süsü olarak da kullanılabilir. Birçok dekorda da kullanabileceğiniz bir ürün öreceğiz. Şöyle ki yaprakları serpme yapıp palamutlardan örerek bir yaprak bir palamut şeklinde oda süslerine de çevirebilirsiniz. Duvar süsü de yapılabilir. Hayal gücünüze göre kullanım alanlarını genişletebilirsiniz tabii. Bütün örme aşamalarını size anlatıyor olacağım. Yine mevsime uygun örmüş olduğum ürünleri sayfama ziyaret ederek anlatımlarıyla sizler de örebilirsiniz. Çok az ip kullanarak arta kalan iplerimizi değerlendireceğimiz bir proje olacak yine. İhtiyacımız az miktarda renkli ipler. Ben ince kalınlıkta pamuklu ip kullanıyorum. Çok az miktarda palamutların içerisinde doldurmak için sadece elyaf kullanacağız. Zaten yapraklarda ip dışında bir malzeme yok ve anahtarlık aparatı anahtarlık olarak ya da çantaya takacaksanız onlar için bir aparat bulundurmanız gerekecek. Tığ olarak 2 milimlik tığ kullandım. İnce kalınlıktaki pamuklu ipim için daha kalın iplerle daha büyük parçalar ortaya çıkarabilirsiniz. Ölçülerini de vereyim ben size. Ölçülerine geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz ücretsiz abone olabileceğinizi unutmayın. Ayrıca kanalımda üyelik sistemi tanımlı. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından faydalanabileceksiniz. Ve yorumlarınızı, düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Şimdi ölçelim. Bakalım şöyle. Palamutların hemen şöyle sapı dahil 6 santim uzunluğu var. Şöyle en geniş yerinden de 3 santim ölçüsü var. Yapraklarımızı şöyle uzun kenarından 8,5 ve en geniş yerinden şöyle ölçelim 5 santim. Üst tarafı da 2,5 santim oluyor. Özel bir teknik kullanacağız palamut tepesinde. Sayılarını zaten size veriyor olacağım bu şekillendirme için. Çok rahat ve pratik, kolayca örebileceğiniz bir ürün olmuş olacak. Elde de tutuşu da rahat. Çantanızda kolayca bulabileceksiniz. Çanta dışında sallandırmak için, süs olarak kullanmak için de çok güzel bir parça olduğunu düşünüyorum. İsterseniz boncuk detaylarıyla, farklı süslerle de daha da dolgunlaştırabilirsiniz bu ürünü. O halde hadi hazırsanız örmeye geçelim. Evet, palamut yapımıyla başlayalım. Alttan başlayacağız. Tepe kısmına doğru öreceğiz. Şöyle ipimi parmağımda bir döndürüyorum. Çaprazı gördüm. Aldım, kilitledim. Ve sık iğnelerle örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi çekiyorum, sıkıştırıyorum ve sihirli halkamı kapatıyorum. Şimdi döne döne spiral formda öreceğiz. Şöyle ilk sık iğnenin içerisinden bu ipimi de arada yürüteceğim. Bir ilmek alıyorum, ipimi geçiriyorum ve tığımdaki ilmeğin içinden geçirerek tam bir yuvarlak yapıyorum. Bir sonrakinden örmeye başlayacağım şimdi. Bir tane ördüm, bir sonrakine atlıyorum. Bir tane örüyorum. Her birine bir tane sık iğne örüyoruz. 6 sık iğne sihirli halkanın içerisine yapmıştık. Bu sırada da sayımızı değiştirmeyeceğiz. Yine 6 sık iğne öreceğiz. Şöyle başa doğru ilerliyorum. Yeni başlıyorsanız ilmek belirleyici muhakkak kullanın. Şimdi şöyle kıvıralım. İçeriye doğru kıvrılmasın. Örgümüzün düz yüzü dışarıda kalsın. Şöyle ipi de biraz çektiğim zaman bakın hemen şeklini koruduk. Toplamda 6 tane 2, 4, 6 sık iğnemiz var şu anda. Bu ipimi ben dışarıda bırakacağım. İlmek belirleyici olarak yol göstersin bana. Döne döne öreceğim şimdi. Farklı renkte bir ip kullanmanız yeni başlıyorsanız tavsiye edilir. Şimdi bir üst sırada her bir ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne. Sıra sonuna kadar işlemi tekrar ediyorum. 6 olan sayıyı 12 sık iğneye çıkarmış olacağız. Ve ucunu bu 2 6 sık iğneden oluşan sırayla belirginleştirmiş oluyoruz bu durumda.
Şu sonuncusunu da yapıyorum ve hemen sayıyorum. Saymayı alışkanlık haline getirmenizi öneririm. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bir üst sırada bir tane örüyorum. Bir yanındakinden arttırıyorum. Yani 2 defa battım. Bir sonraki ilmeğe bir sık iğne, bir yanındakine 2 tane sık iğne. Bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. 6 sık iğne ile sihirli halkamızı yaptık. O yüzden sıra sonuna kadar bu işlemi aynı sistematikte ilerlediğimiz için 6 defa tekrar ediyoruz. Bir örüyoruz, bir arttırıyoruz. 5. oldu ve sonuncusunu yapıyorum şimdi. 6 defa arttırdığım için de 12 olan sayım 18'e yükselmiş olmalı. Sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Evet. Şimdi bu sırada da tekrar arttırma yapacağız. 1, 2 tane örüyorum bu kez. Bir sonrakinde bir tane arttırıyorum. Arttırmalar bir alttaki sırada yaptığımız arttırmaların üzerine denk gelmiş oluyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Ama ilmek kaydırdıysanız eğer sayılarınızda hata olabilir. O yüzden saymak ve takipli ilerlemek önerimdir. Şimdi sıra sonuna kadar tamamlayalım hemen. Tamamladım. Sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Şimdi 24 sık iğneyi bulduk. Bundan sonrasında arttırma yapmadan devam edeceğiz. Kaç sıra? Toplamda 6 sıra. 6 sıra boyunca 24 sık iğneyi düz örerek devam ediyoruz. Şimdi onu örelim. Ardından yapacağımız işlemleri, teknikleri anlatıyor olacağım size. Evet, tamamladık. Bakın altta yapmış olduğumuz 6 sık iğnelik sıra bizim bu şekilde bir görüntü almamızı sağladı. Çok hoşuma gitti benim. Sizler de beğendiniz umarım. Yorumlarda muhakkak fikirlerinizi yazın. Önerileriniz varsa okumak isterim, almak isterim. Şimdi 6 sırayı tamamladıktan sonra renk değiştireceğiz. Ben şöyle kahverengi tonlarında küllü bir renk, tam ismini bilmiyorum şu anda. Bu tonu kullanmayı tercih ettim. Kahverengi de kullanabilirsiniz. Acı kahve de yakışır. Şimdi bakın. Son ilmeğimi şöyle tekrar yapayım. Söktüm. Tam kapatmadım. Tığımda 2 tane ilmeğim var. Tekniklerle ilgili, temel tekniklerle ilgili videolarım var arkadaşlar. Yeni başlayanlar için onları ekleyeceğim. Muhakkak izlemelerini öneririm. Detaylı anlatıyorum yöntemleri. Şimdi pürüzsüz bir devam göstereceğim size. Ten rengi ipimi şöyle sıkıştırıyorum. Şu ipimin ucunu da alıyorum. Şimdi bunları şöyle arkaya da tutacağım. Şimdi bir sonraki ilmekten arkasındaki ilmeği alarak devam edeceğiz. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum. Bakın arka ilmeklerden alarak örüyoruz. Öndeki çizgi olarak kalacak. Her birine bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Bunu pürüzsüz bir geçiş elde etmek için yapıyorum. Şimdi öncelikle şurada bırakmış olduğum uçları düğümleyerek sıkıştıracağım. Sabitleyeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir ilmek kaydırma yapacağız. Bir üst sırada nasıl uygulama olacak? Hemen onu da tamamlayıp göstereyim size. Evet, şu son ilmekleri de çalışalım. Bakın sonuncusunu da alıyorum. Atlamıyorum hiçbirini. Şimdi bu ipimizi kullanmayacağız daha fazla. O yüzden keseceğim. Şöyle kısa bir kesip içeriye bırakabiliriz. Bakın şu şekilde geçişi
Çok muntazam oldu, görüyor musunuz? Daha da pürüzsüz hale getireceğiz şimdi. Bir üst sırada çalışırken şuradaki ilkini kaçırmayın. Şimdi arka ilmeğinden alıyorum yine. Arka ilmeğinden alıyorum. Direkt sık iğne yapmaya başlıyorum. Döne döne örmüştük. Devam ediyoruz. Arka ilmeğinden alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yani zincir gibi görünüyor ama bizden tarafı olanı örmeyeceğiz. Arka ilmeğinden alacağız ve sık iğne yapacağız bu sırada da. Birkaç tane daha ilerleteyim. Görüntüsünü göstereceğim size. Evet, bir şöyle bakalım. Bakın geçişte alttaki açık renkli ipim çizgi olarak kaldı. Üstte de geçtiğim koyu renkli ipim çizgi olarak kaldı. Yani şöyle uzaktan baktığınızda pürüzsüz bir ilmek geçişi görmüş oluyorsunuz. Aksi halde aralara batacaktık. O görüntüyü bu modelimde istemiyorum. Onu kullandığımız ürünlerde oluyor mutlaka. Hoş duruyor. Ama şu anda yapacağımız tasarımda bunu istemiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar. Elimizde 24 sık iğnemiz vardı zaten. Onu koruyarak devam ediyoruz. Bu şekilde örüyoruz. Bir üst sıradan sayılarımızı değiştirerek devam edeceğiz. Hemen tamamlayalım sıra sonuna kadar. Ve sonuncusunu da yaptım. Şimdi bir üst sıradayız. Burada azaltma yapacağız. Bundan sonra öreceklerimizin hepsini arka ilmekten alarak örüyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi arka ilmeğinden yine alıyorum. 1, 2 tane örüyorum. Yeni sıraya başladım. Şimdi bir sonrakinden bakın şöyle geçirdim tığımı. Yanındakinden öne doğru geliyorum. Azaltma yapacağım. Dikkat. Bakın. Arka ilmeklerden çalışıyoruz. Bir ilmeğimi böyle alıyorum. Bir seferde örüyorum. Azalttım. Bir tane daha yapalım. Arka ilmekten aldım bir sık iğne. Arka ilmekten aldım ikinci sık iğne. Şimdi azaltmayı yapıyorum. Yandakinden geçiriyorum. Bir sonrakinden öne geliyorum. Arka ilmeklerde çalışıp azaltma yapmış olduk. 1, 2 örüyorum. Şöyle elimde çeviriyorum parçayı. Arka ilmeklerden geliyorum, azaltıyorum. 1, 2 örüyorum. 6 defa tekrar ediyorum işlemi. Sayımız 24'tür. 18 olacak. Şu alamadım. Tekrar deniyorum. 1, 2, bir tane azaltalım. Beraber tamamlayalım sırayı. 1, 2 örüyorum. Sonuncu azaltmamı yapıyorum. Şimdi bir sayalım, kontrol edelim. Şöyle bırakayım tığımı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 18. Şimdi daha fazla küçültmeden parçamı dolduracağım. Şöyle bir miktar elyafımı alıyorum. Tığımın arkasıyla doldurabilirim. Şöyle güzelce dolum yapalım. Her bir noktasına elyafın ulaşmasını sağlayalım. Parmaklarınızla, avucunuzla kontrol ede doldurun. Bakın şu şekilde bir dolum yeterli. İsterseniz yassı da kullanabilirsiniz. Hiç doldurmadan da kullanmayı tercih edebilirsiniz. Neden olmasın? Mesela duvar süsü, oda süsü yapacaksanız eğer yapraklar da yassı bir formda, palamutları da bu şekilde tercih edebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Bu kadar doldurma yeterli. Şimdi bir öreceğim. Bir sonrakini de azaltacağım. Bir tane ördüm. Yine aynı yöntemle bakın. Yine arkadan örüyorum. Çünkü buralarda çizgiler oluşsun ki biz farklı bir teknik uygulayarak dolgunluk vereceğiz. Şöyle arkadan geliyorum. İlk defa yapıyorsanız belki birazcık zorlanabilirsiniz ama muhakkak eliniz alışacak, merak etmeyin. Şöyle bir tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Başa kadar tamamlayalım.
2, 4, 6, 8, 10 ve 12. Şimdi tamamını azaltacağız. Bunu şöyle de yapabiliriz. Tamamını azaltıp sayımızı 6'ya indireceğiz. Biraz önceki yaptığımız işlem zorlayabilir belki. İsterseniz bir tane atlayıp bir sonrakine, ama yine arka ilmeklerden olacak, bir sık iğne yapabilirsiniz. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine bir tane sık iğne. Eğer eliniz çok bolsa, çok gevşekse ve aralar çok açılıyorsa bunu denemeyin. Örgünüzün formu bozulabilir. Biraz önce gösterdiğim teknikle azaltabilirsiniz o zaman. Bakın şimdi ben atlayarak yapıyorum. 2, 4, 6, 7 bir tane daha yapacağım. Herhangi bir açılma olmadı. Hem ipim ince hem sık örüyorum. Bakın şöyle. Şimdi yapacağımız işlemde burada çok fazla büyük bir delik kaldıysa onu kapatabilirsiniz siz daha da fazla azaltarak. Eğer tam bu şekilde bir görüntünüz varsa örmeye devam edebilirsiniz. Yapacağımız işlem şimdi dolgunlaştırma olacak. Bunu şu anda ben sağ elimle örüyorum. Sola doğru ilerliyorum. Soldan sağa doğru, yani ters sık iğne tekniğiyle yapacağım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ama öncesinde tabii sapı yapacağız. Önce sapını yapalım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekeceğim. Geri döneceğim. Bakın sapını yaptıktan sonra devam edeceğiz. Orayı unutmayalım. Tığımın başına alıyorum. Dönüyorum. İkinci zincirden bir tane. Tığımın başına doluyorum. Üçünü bir çekiyorum. Ve bir tane daha yapıyorum. Tığın başına alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeği beraber örüyorum. Ve sapını oluşturmuş oluyorum. Şimdi bunu bir sonraki şu çizgi olarak oluşturduğumuz ilmeğe, yani bize bakan tarafına şöyle bir ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi şuradaki çizgiden de bakın örgüyü geriye götüreceğiz. Bir tane zincir çekin. Bir önceki bize bakan tarafta kalan çizgiden ilmeğinizi alın. Tığın içindekinden geçirin ve zincir çekin. İşlem tamamen bundan ibaret olacak. Çok sevdiğim bir ters sık iğne tekniği bu. Tığımda şöyle bir zincirim var. Gerideki çizgi görünen ilmekten ipimi alıyorum. Tığımdakinin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Tamamen bu. Şu ya sapı tutalım parmağımızla. Engel olmasın bize. Tığımı geri götürüyorum. İlmekten ipimi geçirip tığımdakinden çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Bir gerideki çizgi ilmekten bize bakan tarafı, yani tığımdakinden geçirip zincirle kapatıyorum. Bakın şimdi tamamına bu oluşan çizgiler, bakın bu sıradakini bitirdik biz. Şöyle de bir yuvarlanma oldu sapımızla beraber. İsterseniz bu sapı siz daha uzun da yapabilirsiniz. Sadece ilmek kaydırmayla yapıp daha ince de tutabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bu sırayı bitirdik. Bakın bir önceki sıralarda çizgiler mevcut. Buraya da çalışacağız. 1, 2, 3. Şuradaki çizgiye de çalışacağız. 4. Şimdi ben şöyle bir alttakinden şuradan devam ediyorum. Hiçbir şey yapmadım. Bakın hep aynısını ilerleyeceğiz. Şimdi bunu geriye doğru götürüyorum. Bir sonraki sıradaki ilmekten alıyorum, geçiriyorum tığımdan ve zincirle kapatıyorum. Şurada bir tane atladım galiba. Hemen onu geri alıyorum. Bakıyorum şurada bir tane arada var, bakın. Orası boş kalmış olmasın. Sonradan bitirip baktığımızda şöyle alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum, bir tane kilitliyorum zincirle. Örerken çok da zevk alacaksınız. Şöyle alalım. Örmesi de çok keyifli. Sonradan görüntüsü de çok güzel oluyor. Bunu amigurumi bebek çalışıyorsanız mesela bebek elbise kenarlarına, şapka kenarlarına da çalışabilirsiniz. Farklı örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Tek ipek tabii. Kenar bitirme olarak. Bu şekildeki parçalarda da güzel duracaktır. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum, bir zincir çekiyorum. Alıyorum, tığımdakinden geçiriyorum, bir zincir çekiyorum. Şöyle döne döne bunu öreceğiz. Şimdi tamamını yapalım. Sonu nasıl görünüyor göstereyim size.
Evet, tamamlamış olduğum iplerimi de sakladım. Bakın bu şekilde bir görüntümüz oldu. Gayet hoş bir görüntü elde ettik. Açık renkli örmüş olduğumuz çizgimiz burada. Diğerini zaten örerek kapatmış olduk. Formumuz bu arkadaşlar. Bakın benim tarif ettiğim şekilde örerseniz geçişinizde sadece burayı göreceksiniz. O da çok rahatsız eden bir görüntü değil. Şimdi tamamlamış olduk. Hadi gelin yaprak çalışması yapalım. Evet, şimdi rengarenk yapraklar çalışacağız. İstediğiniz tonları siz seçebilirsiniz. Ben yeşil renkli iple şu anda size göstermek istiyorum. Zincir çekerek başlayacağız. Şöyle ipimi alıyorum, çeviriyorum ve bir tane kilitliyorum. Bunun üzerine zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane zincirimizi çektik. Şimdi dönerek öreceğim zincir üzerinden. İkinci zincirden başlayarak tığıma ilmek alıyorum. İkisini bir örüyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bunlar sayısını arttıracağız. Bir sonrakine bir tane daha. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyoruz. 4 sık iğne ile başladık. Şimdi tığımın başına doluyorum. Bir sonraki zincirden alıyorum. 3 tane ilmek var. İkisini bir örüyorum. İkisini bir örüyorum. İkili trabzan yapıyorum. Başına doluyorum. Bir sonrakinden. İlmek alıyorum. Tığımda 3 tane var. İkisini bir, ikisini bir. Şimdi 2 tane oldu. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Ve beşinciyi yapıyorum. İkili trabzanlarla ördük. Şimdi üçlü trabzanlarla devam edeceğiz. Tığımın başına doluyorum. Bir sonrakinden bir örüyorum. İkisini bir, ikisini bir. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Bir ördüm. İkisini bir, ikisini bir. 3 tane var. Bir örüyorum. İkisini bir, ikisini bir. Şimdi 3 tane ördük. 6'ya tamamlayacağım. Dördüncü, beşinci ve altıncı. Şimdi dörtlü trabzan yapacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çekeyim. Bir sonraki ilmekte, bakın 2 tane zincirim kaldı. Bir sonrakine şöyle başını 2 tane alacağız. 1, 2 tutuyorum baş parmağımla. Şimdi bir tane örüyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir ördüm. Şimdi 2 tane doluyorum. Şu son zincirin içerisine bu yaptığımızdan 6 tane yapacağız. Aynı yere öreceğiz. Bakın son zincirin içerisine. İkisini bir, ikisini bir. Bir tane yaptım. Çok gevşek oldu. Onu yeniden yapalım. Bir tane örüyorum. İkisini bir, ikisini bir, ikisini bir. Şimdi aynı yere örüyorum hepsini. İkinciyi yapıyorum. Yine aynı yerdeyim. Üçüncüyü yapıyorum. Aynı yerdeyim. Şu ipi de şöyle tutalım. Dördüncü. Beşinci. Dönüyoruz bakın. Evet. Ve altıncı. Bu dörtlü trabzandan bir tane yapmıştık. 2, 4, 6 tane de aynı yere yaptık. Şimdi yine başını 2 defa doladım. Şu ilkine bir sonrakine şunu da arada yürüterek bir tane daha yapacağım. Aynı dörtlü trabzan. Şimdi zincirin diğer tarafından örmeye devam edeceğim. Bir tane doladım. Bir sonraki ilmekten üçlü trabzan yapıyorum. Bir yaptım. Bunu şimdi 6 defa çalışacağız. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Şimdi şu ipimi şöyle bir çekiyorum. Örgümü bir yerleştiriyorum. El ütüsüyle parçayı bir düzeltiyorum. Dilerseniz bitirdikten sonra araya bir bez koyup hafif ütüleyebilirsiniz. El ütüsü de yeterli olacak. Şimdi
Devam edelim. İkili trabzanlarla devam edeceğiz. Ne yapmıştık? Bir tekrar edelim isterseniz. Zinciri çektikten sonra zincire biz 4 tane sık iğne yaptık. 5 tane ikili trabzan, 6 tane üçlü trabzan yaptık. Sonra bir tane dörtlü yaptık. Aynı yere 6 tane dörtlü. Karşılığına tekrar bir tane dörtlü yaptık. Sonra 6 tane üçlü trabzan. Şimdi 5 tane ikili trabzanın karşısına 5 ikili trabzan. 4 sık iğnenin karşısında 4 tane sık iğne yapacağız. Karşılığını tam aynısını örüyoruz yani. Şimdi ikili trabzanlarla devam edelim. 1 2 şöyle alamadım. Tamamını alıyoruz tellerin. 3 4 5. Bakın. Şimdi sık iğnelerin karşılığına sık iğne. 1 2 3 ve 4. Tamamlamış olduk. İlk sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci sıraya geçelim. İkinci sıraya başlarken ilk sık iğnenin içinden şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. Yani ilmek kaydırmayla geçiyorum. Bir tane zincir çekin. İlk ilmeğin içinden örmeye başlayın. Hemen 4 sık iğnemiz vardı. Onun üzerine öreceğiz. 1 2 3 4 tane sık iğne. Şimdi 5 tane ikili trabzanım vardı. Onun üzerine de 5 tane ikili trabzan örüyorum. 3. 4. ve 5. Başlangıç noktamızı da değiştireceğiz. Şimdi üçlü trabzanlara geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi gelelim dörtlü trabzanların üzerine ne çalışacağız? Dörtlü trabzanların üzerine de trabzanla devam edeceğiz. Ama her birine 2 tane yapacağım. 1 2 aynı yere üçlü trabzan yapıyorum, 2'şer tane. 1 2 2 defa çalıştım. Şimdi 3. çifti çalışıyorum. 4. çifti çalışıyorum. Bir sonrakine 5. çifti çalışıyorum. Bir sonrakine 6. çifti çalışıyorum. Bir sonrakine 7. çifti çalışıyorum. Ve bir sonrakine son çifti 8. çifti çalışıyoruz. Şimdi biz ne yapmıştık bir alt sırada? Bir tane burada dörtlü trabzan, bir tane burada dörtlü trabzan, 2. 6 tane de ortada vardı, 8. Bunun tamamına 8 tane olacak şekilde arttırarak geldik. Şimdi yine üçlü trabzanlarla devam ediyorum. Bu kez bizim 6 tane burada üçlü trabzanımız vardı. Onların üzerine yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi yine aynı işlemlerimizi yapmaya devam edelim. İkili trabzanlarla devam ediyorum. 1 2 3 4 5 taneydi. Ördüm. Şimdi sık iğnelerimize geldi sıra. 1 2 3 ve 4. Bu bizim ilmek kaydırma yaptığımız yer. Şimdi oradan yaptığımız o ilmek kaydırma yaptığımız ilmeğin alalım, tığımızdan geçirelim, ortalıyoruz yani. Burada sap kısmını çalışacağım şimdi. 1 2 3 4 5. Yine uzunluğunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
Şöyle 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle ilmeğime ilmek kaydırma yapıp birleştiriyorum. Bakın. Şu şekilde bir görüntü elde edeceksiniz. Devamı niteliğinde oldu. Gördünüz mü? Şöyle biraz el ütüsü yapalım. Evet, bakın. Şimdi kenar kısmını örelim. Kenar kısmı için zincirle yükseliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere 1 üçlü trabzan, aynı yere ikinci üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi zincir çekmiyorum. 1, 2 tane atlıyorum. Bir sonrakine bir sık iğne ile birleştiriyorum bunu. Bakın bu şekilde yapacağız. Sık iğne ile birleştirince hemen 1, 2, 3 tane zincir çekeceğiz. Tığımın başına doluyorum. Aynı yere birinci üçlü trabzan, ikinci üçlü trabzanımı örüyorum. Ve sayıyorum. 1, 2 ilmek. Üçüncüsüne bir sık iğne ile bunu birleştiriyorum. 1, 2, 3 bir tane daha yapalım. Aynı yere 2 tane üçlü trabzan çalışıyorum. 1, 2 sayıyorum. Bir sonrakine sık iğne ile birleşiyorum. Bütün yaprağın etrafını aynı şekilde döneceğiz. Buradan dönerken de sayılar aynı. Sadece gererse biraz gevşek olarak örebilirsiniz. 1, 2, 3 zincir çekin. 2 tane üçlü trabzanı yapın. Aynı yere. Sonra 2 ilmek sayıp üçüncüye bir sık iğne ile birleştirin. Dönerken de aynısını yapın lütfen. Tamamladıktan sonra diğer yapraklarımızı da örelim. Ben 3 tane yaprak örmeyi tercih ettim. Daha fazla da örebilirsiniz. Daha az da örebilirsiniz. Yine palamutlar da aynı şekilde. Ama benim yaptığım tarifteki gibi örmek istiyorsanız 3 tane renkli yaprak ve 2 tane de palamut çalışalım. Anahtarlığa nasıl takıyorum onu göstereceğim. Evet, şimdi tamamladım. 2 tane palamutum, 3 tane yaprağım var. Yapraklarımı da el ütüsü yaptıktan sonra bir aralık altında biraz bekletti. Bu şekilde gördüğünüz gibi dümdüz bir hal aldı. İsterseniz su bazlı tutkalla sertleştirebilirsiniz. İsterseniz örgünün kendi formunda bırakabilir ya da örgünün tersinden araya bir bez koyarak ütüleme de yapabilirsiniz. Ben hiçbir işlem uygulamadım. Sadece ağırlık altında bekletmiş oldum. Şimdi palamutları ördüğümüz tepe kısmını ördüğümüz renkli ipimle, kısa miktarda bir ipimle dikişini yapacağım. Şöyle uzak bir noktadan sabitleyeceğim. Dikiş olarak parçaları birbirlerine birleştirmekten bahsediyorum. Kullanım amacınıza göre ben çanta süsü olarak tercih edeceğim. Anahtarlık yapabiliriz. Dediğim gibi çeşitli süslemelerde de kullanabilirsiniz. Videonun girişinde bahsettiğim şekilde. Şimdi şurada tam tepe noktasında bir kilitleme yapıyorum. Bakın bu şekilde. Diğer palamuta da birleştiriyorum. Yine tepe noktasından şöyle alıyorum. Parmağımla tutuyorum. Tekrar aynı yerden geçiriyorum. Halka oluşuyor. Halkanın içerisinden çekip kilitliyorum. Bir tane daha yapalım. Şöyle bakın. Evet. Şimdi yaprak sırasına göre alabilirsiniz. Ben bu şekilde bu süsümü sıralayacağım. Uçlardan alıyorum. Biraz şöyle derinden alabiliriz. Sırayla üçünü de alıyorum. Şu şekilde. Şimdi palamutların ortasından geri yine aynı aldığım yerden üçünü tekrar alıyorum. Birkaç kez bu şekilde sıkıştıracağım. Palamutlardan alıyorum. Yapraklardan alıyorum. 2 defa yaptım. Bir defa daha yapalım. 3. Direkt isterseniz anahtarlık zincirini genişleterek aparat yardımıyla da açıp takabilirsiniz. Daha önceki videolarımda o şekilde yaptım. Görebilirsiniz.
Ya da şimdi iğne yardımıyla dikerek yapacağım. Onu da göstermek istiyorum size. Şöyle ortaya geldim. Ortadan bir kilitliyorum. Şimdi bunların ortasından şu anahtarlık aparatımdaki zincirimi alıyorum. Şöyle birleşim noktasının tersinden dikiş yaparak birleştireceğim. Şimdi örgünün şu birleştirme ortasından alıyorum. Zincirden geçiriyorum. Birkaç kez tekrarlayalım yine bu işlemi. Sağlam olduğunu kanaat getirdikten sonra bırakabilirsiniz işlemi. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle alıyorum, bir daire yuvarlak yapıyorum. Yine ipimi kilitleyeceğim. Şu halkanın içinden geçiriyorum. Bir kez daha yapalım. Şöyle palamutun sapından palamut içerisine doğru ipimi yürütüyorum ve saklayacağım. Şimdi buradan uzak bir yerden çıkartıyorum. Şöyle sıkıştırdım ve kalan ucu kesiyorum. Şöyle içeriye çekelim ucu da. Evet, bu şekilde tamamlamış olduk süsümüzü. Bir projemizin daha sonuna gelmiş olduk. Henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Üye olarak da kanal ayrıcalıklarından yararlanabilirsiniz. Hepimizin ellerine sağlık. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.